8. yüzyıl, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da büyük bir jeopolitik değişim dönemiydi. Bu dönemde Emevi halifeliği güçlü bir şekilde Orta Asya'dan batıya doğru genişlerken, Bizans İmparatorluğu ve Hazar Kağanlığı gibi eski büyük güçler de kendi topraklarını koruma ve genişletme mücadelesi veriyorlardı. Emevilerin genişleme politikası, Bizans'ı ve Hazarları tarihlerinin belki de en büyük tehditlerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu bağlamda Bizans İmparatorluğu ve Hazar Kağanlığı, Emevi tehdidine karşı birleşerek ortak bir düşmana karşı güçlerini birleştirmeyi seçmişlerdi. Bu ittifakın sembolü olarak Hazar Kağanlığı'nın prensesi olan Tizitzak, Bizans prensi Veyd Konstantin ile evlenmiş ve Bizans imparatoriçesi olmuştur. Tizitzak'ın Bizans'a gelin olarak gidişi yalnızca bir evlilik değil, aynı zamanda bir ittifakın ve iki farklı kültürün birleşmesinin de sembolüdür. Tizitzak, Bizans'a geldiğinde Ortodoksluğa geçerek vaftiz edilmiştir. Vaftiz sırasında ona Bizans'a ait bir isim olan İrini verilmiştir. İrini hem barış anlamına gelir hem de Bizans'ın en önemli değerlerinden biri olan barışı simgeler. Bu isim değişikliği sadece dini bir dönüşümün değil, aynı zamanda bir siyasi barışın ve ittifakın sembolüdür. Hazar Kağanlığı ve Bizans İmparatorluğu arasındaki bu evlilik, stratejik bir hamle olarak oldukça anlamlıydı. Hazar Kağanlığı, Orta Asya'daki Türk devleti olarak oldukça güçlüydü, ancak Bizans gibi bir imparatorlukla ittifak kurmak, onları Emevi tehdidine karşı daha güçlü bir duruma getirecekti. Bizans, Hazarlarla birleşerek Emevi halifeliği karşısında daha güvenli bir konum elde etmeyi umuyordu. Emevi halifeliği, Arap dünyasının en güçlü devletlerinden biriydi ve Bizans'ın güney sınırını tehdit etmekteydi. Hazarlar ise Orta Asya'dan gelen göçebe bir kavim olarak batıda Bizans'a komşu olan topraklarda stratejik bir rol oynuyorlardı. İki imparatorluk birbirinin en büyük düşmanı olan Emeviler karşısında güç birliği yaparak savaş stratejilerinde birbirlerini destekliyorlardı. Bu ittifakın bir başka sembolik boyutu, Çiçek'in vaftiz edilmesi ve yeni ismi İrini ile birlikte Bizans'a kabul edilmesidir. Bizans'ta evlilikler sadece kişisel ilişkiler değil, devletin ve halkın geleceğini etkileyecek siyasi anlamlar taşırdı. Bizans İmparatorluğu'nda kraliyet ailesinin üyeleri genellikle Ortodoksluğu kabul ederlerdi ve bu dini dönüşüm, halkın onayını almak, toplumsal düzeni korumak ve imparatorluğun meşruiyetini sağlamlaştırmak açısından önemli bir adımdı. Çiçek'in yani Tizitzak'ın Ortodoksluğa geçmesi, Bizans'ın hem dini hem de kültürel birliğini pekiştiren bir hareketti. Bu aynı zamanda Bizans İmparatorluğu ile Hazar Kağanlığı arasındaki ittifakın derinliğini gösteren bir diğer işaretti. Çiçek, Bizans İmparatoriçesi olarak hem siyasi hem de kültürel bir köprü görevi görüyordu. Hazar Kağanlığından Bizans'a gelen ilk kadın hükümdar olarak bu evlilik ve dönüşüm iki farklı dünya arasında bir köprü işlevi görüyordu. Hazarlar, Musevi bir Türk devleti olarak bu evlilikle sadece Bizans İmparatorluğu'na bağlanmakla kalmamış, aynı zamanda Orta Doğu'daki büyük güçlere karşı da bir denge unsuru oluşturmuşlardır. Hazarlar, Bizans'a olan yakınlıklarını askeri ve ticari anlamda kullanarak Emeviler karşısında güçlü bir konum elde etmişlerdi. Bu ittifak sadece bir evlilikle sonuçlanan bir ilişki değil, aynı zamanda iki farklı kültürün, dinin ve halkın ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesi anlamına geliyordu. Bizans İmparatorluğu'na katılan Hazar Prensesi Tsitzak yani Çiçek, imparatoriçe olarak kendisini sadece siyasi anlamda değil, kültürel anlamda da kabul ettirmiştir. Evliliği, Bizans'ın sadece dini ve siyasi bir strateji izlediğini değil, aynı zamanda Hazarlarla olan ilişkilerinde kültürel bir açılım yapmaya çalıştığını da gösteriyor. Bizans'ın bu evlilikle Hazarlarla olan ilişkisini pekiştirme çabası, aynı zamanda Hazarların Bizans kültürüne ne kadar entegre olduklarını da gösteriyordu. Çiçek'in
Yani Tzitsk'ın Bizans'ta vaftiz edilmesi ve İrini ismini alması, yalnızca bir Hazar prensesinin Bizans imparatoriçesi olması değil, aynı zamanda iki farklı kültür ve toplumun birleştiği bir dönemin simgesel başlangıcıydı. Çiçek ve 5. Konstantin'in evliliği, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun dış politikalarındaki değişiklikleri de simgeliyor. Bizans, Emevilerin ve Abbasilerin genişlemesi karşısında stratejik ittifaklar kurmak zorunda kalmıştı. Hazarlar, bu dönemde batıdaki en önemli müttefiklerinden biriydi. Bizans'ın Hazar Kağanlığı ile olan bu ittifakı sadece askeri anlamda değil, kültürel ve ekonomik anlamda da çok önemli bir adımdı. Bu evlilik aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun Orta Doğu ve Orta Asya'daki güç dengesini sağlama çabalarının bir göstergesiydi. Tzitsk'ın Bizans'a gelin olarak gelişi, hem Hazar Kağanlığı'nın Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını, hem de iki farklı halkın bir araya gelerek ortak bir amaç doğrultusunda birleşmesini simgeliyordu. Bu ittifakın ardından Bizans ve Hazarlar arasında güçlü bir işbirliği kurulmuş ve Emevi tehdidi karşısında iki taraf da birbirine destek vermiştir. Bu evlilik hem kültürel hem de politik anlamda önemli sonuçlar doğurmuştur. Hazar Kağanlığı ve Bizans, tarih boyunca birbirlerinden öğrenmiş ve birbirlerini etkilemiş, hem dini hem de siyasi ilişkilerde derin bir etkileşim yaşamışlardır. Çiçek'in oğlu 4. Leo olarak tarih sahnesine çıkmış ve Hazarlı Leo olarak anılmaya başlanmıştır. Bu unvan, o dönemin hem kültürel hem de dini atmosferinin bir yansımasıydı. 4. Leo'nun Hazarlı Leo olarak anılması, annesinin kökenlerinin bir hatırlatmasıydı ve aynı zamanda Bizans İmparatorluğu ile Hazar Kağanlığı arasındaki bu stratejik ittifakın simgesel bir hatırlatıcısıydı. Bu tarihsel bağ hem Bizans hem de Hazarların tarihindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyordu. Sonuç olarak Hazar Kağanlığı ve Bizans İmparatorluğu arasındaki bu ittifak sadece askeri ve siyasi bir anlaşma değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir birleşim anlamına geliyordu. Çiçek'in Bizans İmparatoriçesi olarak evlenmesi, iki farklı halkın birleştiği, karşılıklı saygı ve çıkarların birleştirildiği bir dönemin sembolüdür. Bu evlilik, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki tarihsel dinamikleri şekillendiren önemli bir olay olarak tarih sahnesinde derin bir iz bırakmıştır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.